Arkadaşlar selam. Bu videoda arz talep stratejisinin ve aslında genel olarak da her uygulamanın baz aldığı tüm fiyat döngüsünün temelini oluşturan konsolidasyon konusunu işleyeceğiz. Konsolidasyonun altında yatan sebebi anlamayı hedefliyoruz. Burada inceleyeceğimiz işleyişi ileride göreceğimiz fiyat hareketlerinde kullanacağız. Ayrıca konsolidasyon bölgelerinde uygulanabilecek bir stratejiyi de yine ayrı bir videoda paylaşacağım. İyi seyirler. Herhangi tam bir fiyat döngüsü içerisinde düşüş, yükseliş ve konsolidasyondan oluşan fiyat hareketlerini barındırır. Konsolidasyon, fiyatın belirli bir dip ve tepe seviyesi arasına sıkışması sonucu oluşan fiyat hareketine denir. Burada gördüğünüz gibi fiyat ne bu tepe seviyesini aşıp yukarı gidebiliyor ne de bu dip seviyesini aşıp aşağı yönde ilerleyebiliyor. Konsolidasyon, grafiklerde kendi başına bir bölge olarak karşımıza çıkabileceği gibi yükselen veya düşen fiyat hareketi içerisinde bir duraklama veya küçük bir geri çekilme şeklinde de oluşabilir. Konsolidasyon, grafiğin büyük bir çoğunluğunu kaplayan ve küçük yatırımcıya ben alıyorum düşüyor, ben satıyorum yükseliyor dedirten tuzaklarla dolu tehlikeli bir bölgedir. Bill Williams, kaos teorisinde herhangi bir grafiği incelerken grafiğin %75'lik bir kısmında fiyatın konsolidasyonda olacağını söylüyor. Yine Wyckoff, çizdiği şemalarla bu bölgeyi anlaşılır hale getirmeye çalışmıştır. Wyckoff'un konsolidasyon bölgeleriyle ilgili çizdiği şemaları internette bulabilirsiniz. Kısaca konsolidasyon için Smart Money'nin oyunu kurduğu safhadır diyebiliriz. Çünkü her trend dolayısıyla da arz veya talep bölgesi bir konsolidasyonun ardından başlar. Öyleyse arz talep konusuna da öncelikle konsolidasyonu anlamakla başlamalıyız. Konsolidasyon bölgesinde fiyat iki seviye arasında sıkışmıştır demiştik. Arz veya talebin olmadığı ya da birbirine eşit olduğu da diyebiliriz. Zamanlarda konsolidasyon oluşur. Kısaca konsolidasyon kimsenin alım veya satım yapmak istemediği zamanlardır. Bunun sebebi küçük yatırımcı için piyasadaki belirsizlik ve bu sebeple oluşan kararsızlık veya uygun fırsatları kollamak olabilir. Piyasa yapıcı içinse böyle şeyler söz konusu bile değildir. Peki onlar bu esnada neyi bekler? Arz veya talebe yön veren büyük yatırımcı için işlem yapmadan beklemek para kaybı değil midir? Piyasa yapıcı ise bu esnada karşıt pazar oluşturmaktadır. Peki bu karşıt pazar nedir? İşlem yapılan piyasa malum kapalı bir sistemdir. Dolayısıyla piyasaya mevcut miktarda coin'den başka bir tane bile coin giriş çıkışı olamaz. Ya da her an ülkeler para basıp piyasaya sürmez. Bu sebeple herkes başkasındaki değeri almak ya da elindekini bir başkasına satmak zorundadır. Bu sebeple bir yatırımcı bir varlığı almak istiyorsa almak istediği miktarda satmak isteyen birileri olmalı. Yani alabilmek için satan, satabilmek için de alan kimseler olmak zorunda. Bu kural piyasa yapıcı için de geçerlidir. Söz konusu piyasa yapıcı olunca da işleme konulacak paranın büyüklüğü karşısında oldukça fazla miktarda küçük yatırımcıyı ikna etmek zorundadır. İşte buna, yani insanları piyasada bir yöne yönlendirme çalışmalarına karşıt pazar diyebiliriz. Peki bunca insanı nasıl ikna ediyor? Bir yandan piyasaya yayılan haberlerle, bir yandan da fiyat hareketleriyle. Yani tuzaklar kurarak. Burası işlemin grafiğe yansıyan kısmıdır. Haber yaymaya spekülasyon, fiyat hareketleriyle tuzaklar kurmaya da manipülasyon denir. Yeterli miktarda karşıt pazar oluşturulduktan, yani işleme konmak istenen miktarda para piyasaya sürüldükten sonra da fiyat harekete geçer. Bu işlem grafiğe nasıl yansır? Şimdi onu inceleyelim. İşaretli yerde bir miktar alış yapıldığını görüyoruz. Bu seviye piyasa yapıcı için fiyatı yukarı taşımadan önce tüm parasını işleme sokmak istediği seviyedir. Ancak daha paranın bir kısmıyla alış yapılınca talebin bu bölgede artması sebebiyle fiyat otomatik olarak yükselir. Piyasa yapıcı alımlarına bu yükselmelerle devam ederse alım maliyeti yükselecektir. Bu sebeple piyasa yapıcı yeniden işleme girmek için önce bir seviye belirler ve bu seviyeye bekleyen emirler girer. Sonra da fiyatı bekleyen emir seviyesine çekmek için buradan bir miktar satış yapar. Peşine takılan küçük yatırımcının da yaptığı satışların etkisiyle fiyat düşer. Bu işlem planladığı miktardaki tüm para işleme sokuluncaya kadar devam eder. Ve piyasa yapıcı hedeflediği tüm parayı işleme soktuktan sonra fiyat bölgeden ayrılır. İşte konsolidasyon bölgelerinin varlık sebebi bu işlemleri yapabilmektir.
Peki konsolidasyon sırasında piyasa yapıcı alış yönünde mi parasını işleme sokuyor yoksa satış yönünde mi? Bu sorunun cevabı yoktur. Ancak fiyat bölgeden ayrıldıktan sonra belli olur. Bu yüzden büyük ustalar bu esnada işlem açılmamasını tavsiye ediyor. Peki aracı kurumlardan veri alarak piyasa yapıcının hangi tarafa bekleyen emir girdiğini öğrenemez miyiz? Özellikle de bu mumdan sonra bu seviyeye bekleyen emir girildiyse hareketin yükseliş yönünde devam edeceğini söyleyemez miyiz? Maalesef piyasa yapıcı bunu da bir tuzak olarak kullanır. Bunun için önce bu seviyeye bekleyen emirler girer. Küçük yatırımcı da bunu aracı kurumlardan öğrenir. Piyasa yapıcı fiyatı yükseltip ilk seviyedeki bekleyen emrini aktif hale getirir. Küçük yatırımcı artık bu noktadan sonra fiyatın yükseleceğine ikna olmuştur ve alış yönünde işleme girer. İşte bu noktada piyasa yapıcı hedeflediği yatırımcıyı tuzağına düşürmüştür ve daha önce girdiği tüm bekleyen emirleri iptal eder. Sonuçta Smart Money'den daha akıllı olmaya çalışıp avlamaya kalkışan bu yatırımcıların kendileri av olurlar. Konsolidasyon, yükselen veya düşen fiyat hareketi içerisinde bir duraklama veya geri çekilme şeklinde de karşımıza çıkabilir demiştik. Bu bölgelerde de yine mantık aynıdır. Örneğin bu bölgeyi inceleyelim. Piyasa yapıcı fiyatı bu bölgeden daha aşağı götürerek yukarı seviyelerden girdiği işlemin karını artırmak istiyor. Bu bölgeyi incelediğimizde insanlar fiyatın bu kadar düşük bir seviyeden artık yükseleceği beklentisine çoktan girmiştir. Üstelik buradaki dip seviyesinin fiyata bir destek olarak çalışacağı beklentisi de oluşmuştur. O zaman satış yönünde işleme girmek isteyen piyasa yapıcı için alış yönünde işleme girecek yeni avlar bulmak çok kolaydır. Bütün oyunu kurmuş, geriye sadece elindeki yeni parayı işleme sokmak kalmıştır. Bunun için az önce incelediğimiz gibi fiyatı kontrollü bir şekilde aralıkta sıkıştırıp belirlediği seviyelerden işlem açar. Tüm para işleme girince bu son hamleyle hem küçük yatırımcıyı silkeler hem de elinde kalan son kuruşu da işleme sokar. Ve bu da grafiğin geri kalanı. Şimdi bir de şu açıdan bakalım. Fiyatın bu seviyeden bir tepki alıp yükseleceğini düşünüyoruz. Peki bu hareket olacaksa piyasa yapıcı bu seviyeden işleme para sokmak isteyebilir mi? Cevabımız evetse o zaman bu hareketin olacağını beklemeli. En azından bu hareketi gördüğümüzde bunun bir akümülasyon yani borsa tabiriyle mal toplama hareketi olabileceği ihtimalini düşünmeliyiz. Konuyu toparlayalım. Konsolidasyonun piyasa yapıcının elindeki bütün parayı en düşük maliyetle işleme sokabilmek için fiyatı kontrollü bir şekilde iki seviye arasına sıkıştırmasıdır. Konsolidasyonun varlık sebebi budur. Bu esnada hangi yöne doğru parasını işleme sokuyor bunu bilemeyiz. Bunun için önce fiyatın bu bölgeden ayrılmasını beklemek gerekir. Sonrasında neler yapılmalı bunu gelecek videolarda konuşacağız. Bu videoda şimdilik bu kadar. Konsolidasyonun ardından arz talep bölgeleriyle ilgili bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.